Acem şahlarından birinin ayağında çıban çıkmıştı. Bu çıban ona büyük acı veriyordu. Sultan hastalığı sebebiyle adeta iğne ipliğe dönmüştü. Öyle zayıflamıştı ki emri altındakilerin sağlığına özenir olmuştu. Zira satranç oyununda şah her ne kadar anlı şanlı da olsa zayıf durumda piyondan aşağı düşerdi. Adamlarından biri hükümdarın huzuruna çıkarak şöyle dedi: "Padişahım, Allah saltanatınıza zeval vermesin. Bu şehirde çok mübarek bir kimse var. Takvada onun gibisine az rastlanır. Başı darda kalan ona gider. Onun kapısını çalıp da derdine derman bulamayan, dileğine kavuşamayan olmamıştır. Ferman buyurun da bu gönlü açık, duası makbul zatı çağıralım, size de dua etsin. Belki Allah acır da bu sıkıntılı hastalıktan kurtulursunuz." Hükümdar adamlarına bu mübarek ihtiyarı davet etmelerini emretti. Bunun üzerine adamlar gittiler, ihtiyarı çağırdılar, o da geldi. Kılık kıyafeti ve duruşu gayet mütevazi idi. Adamın geldiğini şaha duyurdular. Sultan ihtiyarı kabul etti ve ardından derdini anlattı. "Ey akıllı zat, bana bir duada bulun. İplik çıbanı illetine yakalandım ve çok acı çekiyorum." İki büklüm ihtiyar bu sözleri dinledikten sonra sert bir sesle şunları söyledi: "Cenab-ı Allah ancak adaletli kimselere şefkat gösterir. Sen merhamet et ki Allah da sana merhamet etsin. Zavallı mazlum esirler zindanlarda, zincirler altında inlerken benim yapacağım duanın sana ne faydası dokunabilir? Sen halkına acımazsan tahtında nasıl huzur bulabilirsin? İnsan önce yaptığı hatalardan tövbe etmeli, sonra insanlardan himmet istemeli. Ardında zulüm görenlerin bedduaları dururken başkalarının duası senin elinden tutar mı?" Hükümdar bu sözleri dinledikten sonra hem utandı hem de kızdı. Fakat içinden "Kızmamalıyım, bu sözler doğru, gerçekleri saklamak bir şey kazandırmaz" dedi. Hemen sonra vezirlerini çağırıp emirler verdi. Zincirde, hapiste kim varsa salıverdiler. Bunun üzerine Allah dostu 2 rekat namaz kılıp ellerini yüce Rabbine kaldırdı ve "Ey yeri göğü yaratan Rabbim, kötülüğü yüzünden ona dert verdin, iyilikleri içinde kendisini bağışla" diye yalvardı. İhtiyar daha elini indirmemişti ki hükümdar sağlığına kavuştu. Ayağını tuzaktan kurtaran bir kuş gibi sevincinden neredeyse uçacaktı. Emri üzerine hazinesinde ne kadar elmas, zümrüt varsa yaşlı adamın önüne serdiler, başına altınlar saçtılar. Fakat mübarek adam bunların hiçbirisini kabul etmedi. Yalnız şöyle dedi: "Batıl uğruna hakkı gizlemek doğru değildir. Ben sadece görevimi yaptım. Yalnız bir daha iplik çıbanı çıkarmamak istersen zulüm ipinin ucuna yapışma. Bir defa düştün, dikkatli ol, ayağın bir daha kaymasın. Düşen kimse her vakit kalkamaz."